Herkesin çok beğeneceği bir yemek yapıyoruz. Sanırım bu yemeği beğenmeyen çıkmaz. 250 gram kıyma. Koray az değil mi? Tek kişilik yapıyorum. Çok bile. İster kırmızı ister normal soğan ortadan ikiye. Köfteye sadece yarısını kullanacağız. Diğer yarısını daha sonra kullanacağız. Rendenin en kalın tarafıyla rendelemeye başlıyorum. Kıymayı ister dana ister kuzu kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle hemen yarım soğan suyu ile birlikte, fakat buradaki önemli nokta, püf noktası, soğanla kıymayı ayrı ayrı yerlere koyuyorum. Dikkat edin. Bir çay bardağı, kafalarda soru işareti kalmasın. Şöyle çay bardağının yarısı kadar galeta unu, 2 sarımsak, düşeş bugün şanslıyız. 2 sarımsağı hemen ez. Ev yapımı yoğurttan şöyle 1 tatlı kaşığı dolu dolu yoğurt. Bu arada saat 2:30, çok şaşırdınız değil mi? Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. 1 çay kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz. Tuz da herkes kendi damak tadına göre kullanabilir. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve tamamen isteğe bağlı 1 çay kaşığı pul biber. Şimdi hemen bakın, kıymayla malzeme ayrı, görüyor musunuz? Malzemeyi ilk başta yoğuruyorum. İyice malzemeyi şöyle yoğurduktan sonra bakın şöyle bir harç elde ediyorum, görüyor musunuz? Daha sonra bunu kıymayla birlikte birleştiriyorum. Şu harç içinde kaybolana kadar yoğuruyorum. En az 4-5 dakika. O en sinir olduğunuz lavuğu düşünün. Lavuğu yerden yere vurun. Yerden yere. Hiç acımayın. Hiç acımayın. Bütün sinirinizi atın. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Yoksa niye yemek yapıyoruz? Bak şimdi. Gördün mü? Bütün havasını aldık. Bütün stresimizi attık. Şimdi şunu şöyle bir yay. O yanlışı bize yapmayacaktın oğlum. Başına gelenleri gördün değil mi? Bize bulaşmayacaktın. Şimdi bu sadece yarım saat dolaba dinlenmeye. 3.30'da Botafogo maçı var. Arjantin liginden, onu seyredeceğiz. Bir yarım saat dinlensin. Bu yemeğin yarısı sosu. Sosu çok iyi yapmalıyız. Zeytinyağı 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 sarımsak. Sarımsağı kesebildiğiniz kadar ince ince kesin. Kesebildiğiniz kadar ince ince kesin. Yine yorumlarda, bilhassa Instagram'da bana özel atılan yorumlarda, kardeşim ne kadar çok mutsuz insan var ya. Sarımsaklar oynamaya başladığı anda 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 dakika hiç durmadan kavuruyorum. Ne kadar çok mutsuz insan varmış. Koray sen nasıl devamlı moralin yerinde diye soranlar var. Tabii ki benim de sorunlarım oluyor. Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Böylece hayal kırıklığı yaşamıyorum. Eğer birisi sizi üzüyorsa buna izin verdiğiniz için kendinize kızmalısınız. Açtıktan sonra bir su bardağı, yine kafalarda bir soru işareti kalmasın ölçü olarak. Ben kışlık yaptığım domates sosunu kullanıyorum. Olmayan 2 tane domates rendeleyecek. Tamamen isteğe bağlı. Şeker, ama kullanırsanız sosunuz çok daha lezzetli olur. 2 çay kaşığı şeker. Kırmızı pul biber 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Miktar size kalmış. İsten isteği atabilir tuzu. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Elinizde varsa tarçın. Şöyle kırarak, çok az ama çok az kırarak karıştır. Karıştır, karıştır. Karıştırdıktan sonra, baharatla içe girdikten sonra 2 dakika kaynamasına izin veriyorum. Kaynamaya başladığı anda yine aynı su bardağıyla 1 su bardağı sıcak su. Karıştır. Şöyle karıştır, karıştır. Ve kısık ateşte arka ocakta pişmeye bırakıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı istediğiniz yağ, zeytinyağı veya hatta ayçiçek yağı. Köftemiz burada. Tavamız ısınıyor, sosumuz pişiyor. Hemen açalım. Köftenin rengini, kıvamını görüyor musunuz? Tabii salçanın da etkisi var. Şimdi burada
Tavanızın büyüklüğünü de ayarlayarak köfte parçaları istiyorum sizden. Köftelerin hepsi hemen hemen aynı boyda olsun. Şu bir. Evet, köfteler hazır. Hatta şu baştaki, bakın hemen kızarmaya başladı, görüyor musunuz? Dikkatli bir şekilde kızartıyorum. Dikkatli bir şekilde. Biraz acele edelim. Yarım soğanımız vardı, hatırlıyor musunuz? Onu da ince ince, ne kadar ince o kadar lezzetli, ne kadar ince o kadar lezzetli. Kızarana kadar halletmem lazım. Hemen şöyle at. Tuz, bolca tuz. Çok hızlı bir şekilde yoğurdum. Soğanları hemen yıkayalım. Bakın aynı anda yapıyoruz. Hani çok hızlı geliyor olabilir, hızlı hareket ediyorum. Maydanoz. Maydanozları ince ince doğrayalım. Maydanozları ince ince doğradıktan sonra şöyle bir parça daha sonra kullanmak için ayırıyorum. Şöyle bir parça ayırıyorum. Şurada beklesin. Geri kalan salatanın içine yarım limon. Yarım limon yeterli. Tuz. Zeytinyağı. Karıştır. Karıştır. Üstüne sumak. Karıştır, karıştır. İyice karıştırdıktan sonra salata hazır. Nasıl gözüküyor? Hemen sırasını beklesin. Bir kişi için yeterli. Köfteler pişti. Yalnız tamamen pişti. Öyle yarım pişmedi, ona göre. Tamamen pişmesi gerekiyor. Şu yağ mutlaka kullanıyoruz. Burada dursun yağ. Şöyle bir kesme perdesi koyalım. Tezgahımızı büyütelim. Yarım yufka. Ortadan ikiye kestim yarım yufkayı. Ortadan ikiye kestiğim yarım yufkayı şurasından şöyle bir katlıyorum. Bakın, görüyor musunuz? Mutlaka şöyle bir katlamalısınız. Daha sonra köfteleri ikinci kata koymazsanız yufkanız yırtılır. Sıra sıra devam ediyorum. Sıra sıra. Kaç tane köfte alırsa. Şöyle 4 tane aldı. 5 tane daha doğrusu. Daha sonra şöyle bir tur üstünden geçiyorum. Üstünden geçtikten sonra şu yan tarafı kapatıp içine çeviriyorum. Sıkı olmasına dikkat edin biraz. Tarafı kapat. Kapattıktan sonra şöyle sıkı olmasına dikkat et. Daha sonra sar. Fırında yapsaydım içini yağlayacaktım. İsteyen yağlayabilir. İsteyen yağlayabilir. Size kalmış. Bunu fırında yapsaydınız bunu yağlamanız gerekirdi. Ama biz tavada yağda yaptığımız için zaten yağlamamıza gerek kalmadı. Kapatırken daha yardımcı olur, ayrı konu. Her tarafını eşit kızartacağız. Tercih sizin. Ben altına maydanozlu soğan yatağı yapıyorum. Abartmadan. Yavaş yavaş bunu dizebiliriz. Artık yavaş yavaş dizelim. Gözünüze az gibi gözüktü değil mi? Oysa ki 2 tabak çıkıyor neredeyse. Yarım yufka var burada. Şöyle bir tane daha aldık mı burası tamam. Evet, işte bu. Üstüne çırptığım yoğurttan abartmadan İşte bu. Ve tekrar yoğurt. Ayırdığımız maydanoz vardı, hatırlıyor musunuz? Abartmadan çok az renk olsun. Şunu restoranda yapın, size mahcup etmez. İsterseniz buna yoğurt da koyabilirsiniz köşesine. Size kalmış. Tamamen tercih size kalmış. Şunun bir tadına bakalım artık. Bunu hak ettik. Bunu hak ettik ve nasıl kokuyor burası biliyor musun? Öf! Kesinlikle açken bu videoyu seyretmeyin. Tam ortadan.
Öf. Nasıl gözüküyor? Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın. Bu kadar kısa sürede böyle lezzetli bir yemek. Biraz da salatasından alın. Bir şey biliyorsun. Nasıl lezzetli biliyor musun? Yalnız ben biraz yoğurtlu severim. Hatta çok yoğurtlu severim. Soğanından, yoğurdundan, sosundan, köftesinden, yufkasından. Evet, açın ağzınızı. Mutlaka bir de şöyle tadına bakmalıyız bunun. Açın ağzınızı. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hala inatla abone olmuyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Hepimize yine sağlık, tekrardan herkese selamlar. Gidiyorum ama gitmeden şu parçayı da alıyorum.